baksana ağaçların arası sis. Evet. Ufak ufak sisler var. Çok Evet. küçük. Geliyor. Vallahi tutmasın. Evet. Ver tüpleri bana. Soranlara Jimny'ye sığdık diyorsun ha? Sığdık mı sığdık kardeşim, öyle ya da böyle. Daha hafif hatırlıyorum. Biz ne unuttuk? Ne? Terliklerimizi. Aa. Olsun. Kötü haber. Ön taraf orası. Ya. Son katta ters çevirsene. Yağmur yağarsa su birikmesin oraya. Böyle yapmanın mantığı. Ama baştan sarması çok kolay oluyor. En Ha, sona başta kadar sarmak. Anladım. yani sonuna kadar ters sarmak Evet. çok saçma görüntü, hem de zor yani. Evet evet, çok mantıklı. Böyle baksana, çok kolay, hemen Evet. yukarıya kadar çıkıyor. Teknik çok iyi. Kesin hiç yağmur yağmayacak. Güzel yapmışsın. Tabii. Benim yaptığımdan daha güzel. Çadırı uzun zamandır kullanmıyoruz ya. Şey kokusu, biraz is ve duman kokusu gitmiş. Evet. Kendi kokusu kalmış. Güzel olmuş. Bu normalde böyle bir plastik kokusu gibi ama Evet. anıların hatıralarınla Evet. birleşince bu güzel bir Evet koku ya. hatırlanıyor. Kokuyu duyunca direkt böyle bir gülümseme. Bence bütün eşyaları şöyle taşıyalım şimdi. Sobanın altı falan en altta ya, onu alalım sonra tekrar koyarız. Olur. Hepsini bir köşeye mi şey yapalım, yığalım diyorsun? Evet. Tamam. Pompa düşüyor, arkanda pompa düşüyor. Yok ya, düşmüyor. Sonunda kavuştuk sobamıza. Çok ümitliyim, bakalım. Ben bunu eldivenleri takayım ki iz kalmasın ya. Aa evet. Zaten Aykut biraz dokunmuş. Şimdi bunların dışında bir yağ oluyor sobaların genelde. Paslanmasın durduğu yerde diye. Onu önce bir atmak için açık bir alanda yakmak gerekiyor. Bizim çadırın şu an hava güzel, önü açık, o yüzden şu an böyle yakacağız.
Bir de eldiven vermişler. Sobaya elle dokunmamanız gerekiyor ki iz bırakmayın. Bizim enişte dokunmuş. Peki bunu onunla neyle silebiliriz şu an? Yani onu bilmiyorum ya. Bu aslında bir yağ bu. Biraz eldivenle şöyle yapsam büyük ihtimalle çıkar. Yağları dağıtmış oluyorum çünkü. Bak şurada mesela parmak izi falan var. Şöyle dağılıyor. Şurada kitapçıkları varmış. Kitapçık. Tamam. Çok iyi. Vallahi korkuyordum ha. Yok ya, kurarız. Bak evet, Biraz çok parçası var gibi geldi bana çünkü. Şimdi soba ufak olduğu için, bir de bunu daha da ufak hale getirmek için çok fazla şeyi sökülebilir yapmışlar. Aslında bu güzel bir şey tabii. Şurada camı var. Onun montajını yapacağız. Burada da diğer borular. Şimdi burada da bir şeyler var. Burada da pelet bölümü var. Pelet kovası. Şurada vidaları ve anahtarları var. Biz bunu bir kuralım. Rehber hazırlamamıza gerek yok, zaten var. Ne kadar güvenlikli değil mi? Çıkmasın diye Evet. şöyle şey var. Çok mantıklı. Şu da çok güzel bir şey, bak. En üstün şöyle şurasına denk geliyor ve orada kalıyor. Buralardan 3 tane ip, zincir, hani boru şeyde kalmasın diye, Evet, dengesiz çok- kalmasın diye güzel düşünmüş. Çok gerekli bir şey. Evet. Belki daha sonra uygun bir baca şeyi alırız, yanmazı. Şimdilik böyle idare etsin. Evet, peleti de getirdim. Tutuşturalım. Daha önce hiç tecrübemiz olmadığı için 3 farklı firmadan pelet aldık. Bunlar biraz daha uzun gözüktüğü için bu yanma haznesinden hemen kül olup düşmeyeceklerini düşünüyoruz. Şöyle neredeyse ağzına kadar doldurduk. 2 parmak kadar boş bıraktık. Bakalım biz de ne kadar yanacak test etmiş olacağız. Çok heyecanlıyım böyle. Evet.
Soba çok güzel yanmaya başladı. Ama yağlar da yanmaya başladı ve biraz koku var. O yüzden şöyle açtık biz camları. Bertüten'i de gösterelim. Çok hafif bir duman tutuyor. Üstü de hafif hafif sararıyor. Acayip öten bir kuş var. Vallahi güzel ısıtıyormuş. Ya Barış çok iyi oldu. Yani odun sobasında közler biriktiği için çok daha iyi ısıtır diye düşünüyordum da. Ya ve O da bu kadar bir ısıtıyor. saati geçti değil mi? Evet. 2 saate yakın sobayla hiç ilgilenmedik. Aynen öyle. Kendi kendine Evet, yanıyor. o çok güzel. İşte gece boyu yanacak diye ümidiyle. Fırın 250 derece oldu. Yemek için Hadi güzel ya. değil mi? Evet, çok iyi. Biraz fazla hatta kısabiliriz. Baksana. 2. Ay, Ya hiçbir şey değil bu ya. çok iyi. Allah. Ne kadar yandı acaba? Şurayı açsam mı? Dur. 2 parmak inmiş gibi. 2 parmak inmiş. Aynen.
Fırın daha ufak değil mi ya? Bu sığacak mı? Aa, ona hiç bakmadım. Ne diyorsun? İçeriye doğru yeri yok mu Barış? Vallahi yapma Tam Şeyma. kapak kadar mı? O nasıl sığmaz? Ama sen ona nasıl bakmadın ya? Hayır, bir tane daha fırın tepsisi var. O daha küçük ama. Barış, bu bile ucu ucuna var ya. Şansa bak. Ya bunu sabah börek için İyi de. getirmiştim. Olur olur. En azından. Şimdi bunları buna aktarmam gerekecek. Bana Yeni ıslak yerlerini aldın mı? mendil- Şuradan bana ıslak mendil verir misin? Islak mendil yoktu ya. Şöyle iyi mi? Evet, gayet güzel. Ha, var Hazırmış. zaten. Aa, buradan yağmur geliyor. Eyvah. Alüminyum folyoyu niye koydum ki? Hiç gerek yok. Altında ne olacak? Şu akabilir Ha, üstündeki beşamel hı, hı, sosu o hı. yüzden. Anladım. Şöyle. Hı hı. Üstü biraz yanmış mı? Çekim yaparken böyle oldu Barış'ım. Köpek geldi. Aa,
Köpeğe verecek çok güzel şeylerimiz var. Hoş geldin. Barış. Hemen getiriyorum. Önce köpek doysun. Evet. Gel, gel, gel. Şşt. Ne o? Sucuk mu? Sucuk. Köpeğe ziyafet. Çok büyük oldu değil mi? Keseyim birazdan. Kaçmasın diye atayım dedim hemen. Yok yok, o yemek yediği için şimdi burada kaçmaz. Hepsini vereyim mi? Yani yedikçe ver. Şimdi yemez, bir de burada durmasın sucuk. Gel bak, burada. Bak burada. Şurada. Bu yağmur hiç durmayacak gibi yağıyor. Biraz tuz ister misin? Evet. Çok az tuz olsa güzel. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Şimdi burası bayağı bir kısıkta. Bir ayar da burada var. Bu da bayağı bir kısıkta. Şuradan göstereyim. Minimumda. Eyvah, sular. Şurada minimumda. Bunu maksimuma almadım. Oradan kısık, hem de borudan kısık. O ayarlarda dışarısı 8,5, içerisi 20,5 derece. Bu hiç kolay kesilmiyor Barış. Sert kabak. Eline dikkat et de. Ay. Kabak nasıl kolay kesilir? Dekupaj getireceksin. Bızıt
onunla kesilir. Bu kabak çekirdeği, bu kabak çekirdeği. Hep aynı muhabbet. Can I help you too? No thanks, I'll just look around. Absolutely. Ice cold distilled water. Unless, of course, it's illegal in the UK to serve beverages below room temperature. I wouldn't want you going to jail just to satisfy my whim now. No, I'm sure it's fine. Thank you. Nice. Evet. En son ne zaman izlemiştin bunu? Çok oldu ya. Ben unutmuşum yani. Benim de bayağı oldu. Belki birkaç kere izledim de 10 sene olmuştur yine. Ben bir kere izlemiştim. Birkaç kere. Güzel. O zaman yavaş yavaş yatalım artık. Evet, uykumuz geldi. Yalnız Saat da neredeyse bitiyormuş. soba çok iyi. Soba, evet Ya ya. film izledik ve hiç kalkmadık, düşün. Evet. Yani normalde odun olduğunda ya maksimum yarım saatte bir kalkmak zorundasın, değil mi? Evet, en az öyle bir şey oluyordu. Şimdi bu bütün gece yanacak.
Evet ya, çok iyi oldu. Konfor. Acayip bir konfor. Günaydın. İyi uyuyabildin mi? Sabah biraz üşüdüm ama Sabah üşüdün. Mikrofonun yok, ben seslendireyim seni. Evet, soba söndü sabah çünkü. Pelet bitti. Ama 5.30'a kadar çok iyi yanmış. Evet. Yanımızda pelet var ama az kalmıştı. Tamamını kullanmak istemedik, şimdi kahvaltı için de lazım. Normalde 15 değil de 20 litrelik 20 kiloluk bir pelet daha iyi olur. Biraz bayağı kötüymüş. Küçük var ya, sanki bağdaş kurmuş gibi oturuyor. Şeytan boletin üstüne benziyor. Ama bolet değil. Evet. Şu yosunlar var ya, aynı böyle taş gibi görünüyor. Videoda izledim. Yosunu bir kaldırıyor, altında bolet mantar. Ama o kadar sert ki üstü ve taş gibi. Gece tamamı yanmıştı. Bu kadar kül çıkarıyor. Yani kül haznesinin yarısı kadar. Yani şu koca kovanın hepsi bu kadara dönüştü. Şu anda saat 9. Tekrar dolduruyorum. Tekrar yakacağım. Tamamı dolu değil. Şu an şöyle bir
4 parmak içeride başlıyorum. Tamamı bir yanacak bakalım. Bu sefer hiç kısmayacağım. Buradan da açık. Şuradan da tamamı açık. Börek çok iyi gerçekten. Ya sen yaparsın. Kötü olabilir mi? Altı biraz yanmış. Olsun. Soba fırınında bir şey yapmak gerçekten zor oluyor ama. Ya o sadece öyle bak bunlar bizim. Ya sürekli kontrol etmen gerekiyor. Evet. Neredeyse bitmek üzere peletler. Şimdi şurayı kapatalım. Birazdan şu havalandırma kapağı kapanacak. Çünkü artık pelet kalmadığı için burada şöyle bir eğim var. Peletler kalmayınca çat diye aşağı inecek. Bu kapak kapandığında buradan havayı alamayacak. Peletlerin üzerindeki deliklerden içeri hava gelecek. Tekrar dönüp borudan yukarı çıkacak. Şu an çok az tüttüğünü görüyoruz. Yani orada şu an bayağı bir açıklık var. Aslında çekişi iyi ama yani pelet azalmasa daha iyi olur. Bak Şeyma biraz tütüyor. Ne kadar kaldı pelet şu an? Neredeyse hiç kalmadı gibi bir şey. Normalde bak aynı şekilde evet kapak kapandı. Kapak kapandı. Şu an tütme kesildi. Buradan çünkü hava çekiyor. Yani şu deliklerden şu anda hava giriyor içeri. Evet, tütme sadece çok kısa bir süre. Orada peletler komple açıldı. Bir süre tüttü, bak şu an hiç tütmüyor. Çok minik tütmüştü zaten. Tam bittiğini görmemiz iyi oldu şimdi. Çünkü dün gece bittiğinde acaba ben bu tüttü mü falan diye şüphelenmiştim. Evet, tereddüt etmiştik. Ama tütmüyormuş yani. Tütmüyor. O kadarı çok normal bir şey. Çünkü tamamen açıkta kalıyor. Şu an bak hepsini kapattı. Oradan hava almıyor. Tamamen üstten hava geldiği için oraya doğru tütme ihtimali kalmıyor. Gayet güzel. Evet. Çok iyi ya. Gerçekten hiç bu kadar beklemiyordum. Şu an dünyadaki en iyi kamp sobası olabilir. Bak en iyi kamp sobası. Evet. Yani bunu ekstrem durumlarda fırın bölümünü odun yakmak için de kullanabiliyorsunuz. Ben kullanacağımızı sanmıyorum ama zorda kalırsak niye kullanmayalım? Evet tabii canım. Burayı söküyorsunuz. Oranın kapağı var. Odunları yakıyorsunuz. Yine aynı koridor şekilde ateş yukarıya doğru çıkıyor. Çok güzelmiş. Çok iyi ya. Yani normalde odun yaktığımız zaman
yarım saatte bir kalkmak gerekiyordu gece. Hadi yarım saat olmasın, 1 saat. Ama o 1 saati doldurduktan sonra soba sönmüş oluyordu ve tekrar baştan yakma süreci. Evet. Yani bir yarım saat seni oyalıyordu. Zaten odunlar soğuksa Evet. yani pürmüzle bile çok uzun süre uğraşman gerekiyor. Şimdi şu telefonumu uzatsana. Şimdi 4 parmak şeklinde kovanın üzerinde boşluk vardı. Doldurduğumda saat de 9'du. Şu an saat 10.30'a geliyor. Yani 3,5 saat mi? 12.30'a gidiyorsun. 12.30'a geliyor. 9'da başlamıştık. 3 saat. 3,5 saat, evet. Yani bir yarım saatte şuradaki haznedeki olanlar yanacak. 4 saat diyelim. O 4 parmaklık kovadaki boşluğu da tam doldursaydık. 5 saat. Ya 5 dün saat. gece de öyle hesapladık zaten. Evet. 5-5,5 saat kesintisiz yandı. Yani borudan kısık değil. Buradan da kısık değil. Tamamen açık olarak kova doluyken 5 saat yanıyor diyebiliriz. No, hayata bir pencere açtın buradan. Ya Feriz, işleri kolaylaştırmak için bulduğumuz yöntemler. Buradan yükleyeceğiz ha. Allah'tan plaj havlumla dolaşırım hep. Yaptığımız hata bu zeminine serdiğimiz matı çadırın dışına taşırarak sermiş olmamız oldu. Böyle yağmurlu havalarda çadırın biraz altlarına doğru itiyoruz ki bunun gibi böyle su olmasın.